Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli bir tarifle geldim. Sürekli olarak yaptığımız bir tariftir. Güvenle deneyebilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabıma 5 bardak un, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, bu şekilde iri tuz kullanıyorum. Sizler sofralık tuz kullanabilirsiniz. Tuzumu ekledikten sonra üzerine 1 bardak kadar ılık su, yarım paket yaş mayayı ufalıyorum. Daha sonra elimle biraz karıştırıyorum. Bu işlemi yaptığım zaman bazen yorumlar geliyor. İçerisine başka bir şey mi kattınız? Köpürmeye başladı diye. Bu benim kullandığım tuzla alakalı. Ben kaynak tuz kullanıyorum. O yüzden o şekilde olabilir. Gördüğünüz gibi bazı parçaları erimiyor. O yüzden tuzum tamamen eriyinceye kadar bu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra hamurumu yoğurmaya başlıyorum. İsterseniz maya ile şekeri aktive edebilirsiniz. Ben sürekli olarak bu şekilde hazırlıyorum. Çok da güzel mayalanıyor, çok da güzel kabarıyor. Bana göre işin sırrı hamuru güzel yoğurmaktır. Hamuru güzel yoğurduğunuz zaman zaten maya aktive oluyor. Havalar soğuk olduğu için bir tık daha ılık su kullanırsanız hamurlarınız daha güzel kabaracaktır. Yavaş yavaş su ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam, yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bu tarif için oldukça cıvık bir hamuru yoğurmanız gerekiyor. Özlü bir hal alıncaya kadar yoğurmanız gerekiyor. Hamuru masada da yoğuramayacağımız için bu şekilde yoğurmaya devam edin. Bu şekilde devam ettikten sonra daha sonra biraz sıvı yağ ekleyin. Hamuru çırpa çırpa yoğurun. Azıcık sıvı yağ eklediğiniz zaman bu işlem daha kolaylaşıyor. Çay bardağının dibine biraz sıvı yağ kullandım. Bu şekilde çırpa çırpa yoğurmaya devam ediyorum. Bir 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullanmanız yeterli olacaktır. Kenarlarındaki hamurları toparlıyorum. Bu şekilde temizledikten sonra üzerine çok az sıvı yağ sürüyorum. Daha sonra üzerini streçle kapatıp bu şekilde mayalandırma işlemi yapacağım. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, daha aklıma gelmeyen birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Hamuru toparladıktan sonra üzerine biraz sıvı yağ sürdüm. Kenarlardan toparlıyorum. Üzerini streçle kapatıp hamurumu 1-1,5 saat kadar mayalandırdım. Havalar soğuk olduğu için kalınca bir sofra bezinin içerisinde sarmayı unutmayın. Odanın sıcaklığına göre mayalanma süresi değişebilir. Hemen videoda görüldüğü gibi hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Kıvamını sizlere yakından gösterdikten sonra mayalı bir hamur olduğu için ilk olarak havasını alıyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri hamurun havasını almaktır. Eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamurumun havasını aldıktan sonra biraz yağ sürdüğüm tezgahımı aldım.
Hamuru toparladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alacağım. Bu arada yağlı kağıdınızı biraz yağlamanızı öneriyorum. Hamur oldukça cıvık bir hamur olduğu için kağıda yapışabilir. Hamurumu yağlı kağıdın üzerine aldım. Hamurdan 2 adet pişi yaptım. Çocuklar çok istedi. Hemen size pişiyi de yakından göstereyim. Bu hamurla çok güzel pişiler yapabilirsiniz. Ayrıca pişi tarifime de kanalımdan ulaşabilirsiniz. Hemen sizleri bekletmeden tarifime devam ediyorum. Tarifim için yeteri kadar taze soğan, yeteri kadar lor peyniri ve beyaz peynir karışımı. Eğer lor peyniriniz yağsızsa üzerine biraz sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Benim beyaz peynirim oldukça yağlı bir peynir olduğu için ben sıvı yağ kullanmadım. Ayrıca eğer tuzsuz lor kullanacaksanız yine tuz kullanmanızı öneriyorum. Benim peynirim aynı zamanda çok tuzlu. O yüzden bu tarz tarifler yaparken tuz kullanmıyorum ben peynirimi kullandığım zaman. Ama tam ölçülü ve dengeli oluyor. Hemen hamurumu biraz açtım. Üzerine harcımı koyuyorum. Hamuru açarken elinizi yağlamayı unutmayın. İç harcını koyduktan sonra kenarlardan hamuru toparlıyorum. Gördüğünüz gibi altına yağ sürdüğüm için kolay bir şekilde toparlıyorum. Bu tarif gerçekten çok lezzetli bir tarif. Kayınvalidemin eskiden yaptığı bir tarif, hala yapıyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bizler üzerine hiçbir şey sürmüyoruz ama sizler isterseniz yoğurt veya yumurta sürebilirsiniz. Bir şey sürmediğiniz zaman da çok güzel kızarıyor. Sadece üzeri kabuk tuttuğu zaman eğer isterseniz biraz tereyağı sürebilirsiniz. Hamuru toparladıktan sonra elime biraz sıvı yağ sürdüm. Hamurumu tepsinin büyüklüğüne göre ayarlıyorum. Orta kısma çok bastırmayın. Kenarlardan büyütüyorum yavaş yavaş. Normalde biz bu tarifi kayınvalidem yazlıktan yeşil soğan getirdiği zamanlarda çok fazla yaparız. Gerçekten çok lezzetli oluyor. İnanın bana, gönül rahatlığı ile tavsiye edebilirim. İnanılmaz oluyor. Hemen bu şekilde üzerini düzelttim. İsterseniz biraz daha sıvı yağ sürebilirsiniz. Ben sıvı yağ sürmedim. Aynen bu şekilde fırına koydum. Daha sonra üzeri kabuk tutmaya yakın, kızarmaya yakın biraz tereyağı sürdüm. Ortasına bir tane delik açtım. Oradan hava alacak. İçerisi de çok güzel bir şekilde pişecek. Piştikten sonra bıçak yardımıyla 4'e veya 8'e bölebilirsiniz. Hemen sizlere yakından göstereyim. Gerçekten muhteşem oldu. İsterseniz bu tarifi yapmadan önce 10-15 dakika kadar tepsi mayası yapabilirsiniz. Daha da yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz. Biz biraz daha çıtır sevdiğimiz için hemen o şekilde fırına sürüyoruz. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.